Merhaba koçlar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı ay tutulması var. Saat 7:19'da sabah ve 4 derece 54 dakikada. Sevgili koçlar, 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda yaşanacak tam ay tutulması sizin için ruhsal bir dönüm noktası anlamına geliyor. Gökyüzü artık bazı döngülerin kapanması ve bilinçaltınızın derinliklerinde saklı kalmış duygularla yüzleşmeniz gerektiğini söylüyor. Bu tutulma sizler için dış dünyadan çok iç dünyaya yönelme zamanı. Bu güçlü tutulma sizin 12. evinizde yani bilinçaltı, rüyalar, ruhsal temizlik ve geçmişin kapanışı alanında gerçekleşiyor. Bu yıllardır taşıdığınız yükleri bırakmanız gerektiğini, ruhunuzu arındırmanın vaktinin geldiğini anlatıyor. Geçmişte bastırdığınız korkular, bağımlılıklar veya sizi yoran içsel döngüler şimdi su yüzüne çıkabilir. Ama bu yüzleşme sizi zayıflatmak için değil, sizi özgürleştirmek için oluyor. Balık burcunun enerjisi sezgiseldir. Bu nedenle tutulma döneminde rüyalarınız, iç sesiniz, hatta tesadüfi gibi görünen işaretler bile size çok şey anlatabilir. Sanki evren sizinle semboller aracılığıyla konuşacak. Duygusal bir farkındalık yükseliyor olacak. Tutulma esnasında Güneş Başak Burcu'nda Merkür'le kavuşumda olacak. Bugünlük hayatınız, iş düzeniniz ve sorumluluklarınızla ilgili konuların ön planda olacağını gösteriyor. Ama bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Yani bir yandan zihninizde yoğun bir analiz süreci yaşarken, diğer yandan ani farkındalıklar, sürpriz haberler ve plan dışı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Zihninizin çok aktif olduğu bir dönemdesiniz ancak Uranüs kareleri genelde huzursuzluk yaratır. Bu nedenle tutulma sürecinde geçmişte ertelediğiniz kararlar birden gündeme gelebilir. Bir anda artık buna dayanamam diyerek büyük bir dönüşüm kararı alabilirsiniz. Bu karar önce kaotik görünse de aslında sizi özgürleştirecek. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars, Koç burcundaki retro Satürn'le kare açıda. Bu açı özellikle aile, yuva, kökler ve içsel güvenlik konularında sizi test edecek. Geçmişle yüzleşme, kök bağlarını sorgulama ya da aile içinde gerginlik yaşama potansiyeli var. Ama bu kare sizi olgunlaştırmak için geliyor. Bazı şeyleri değiştiremiyorsanız o zaman onları kabullenme veya yeniden yapılanma zamanı gelmiştir. Sabır bu tutulmanın sizin için en büyük anahtarı olacak. Her şeyi aynı anda çözmek zorunda değilsiniz. Mars sizi harekete geçirmeye iterken Satürn size önce plan yap diyor. İşte tam bu noktada içsel dengeyi bulmak önem kazanıyor. Ve gökyüzünde de büyük bir üçgen ve uçurtma açı kalıbı var size destek olacak sevgili koçlar. Bu üçgen Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki enerjilerle sizi yaratıcı, kararlı ve vizyoner kılıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünün de bu kalıba dahil olmasıyla sosyal çevreniz, dostluklarınız ve toplumsal hedefleriniz üzerinden büyük bir açılım yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bir dost, bir grup veya bir fikir sizin için yeni bir yön olabilir. Bu tutulma ben bilincinden biz bilincine geçmenizi istiyor. Artık bireysel mücadele değil, kolektif bilinç, yardımlaşma ve paylaşım zamanı. İç dünyanızı iyileştirirken başkalarına da ilham olabilirsiniz. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135'lik gerilimli bir açı yapıyor. Bu ilişkilerde beklenmedik duygusal çıkışlar, geçmişten gelen bir kişiyle karşılaşma ya da partnerle duygusal mesafe gibi durumları gündeme getirebilir. Duygusal olarak bir boşalma yaşanabilir. Ama bu boşalma sizi yeni bir duygusal dengeye taşıyacak. Unutmayın Venüs'ün terazideki konumu aslında sizi uyuma çağırıyor. Öfke ve kırgınlık yerine anlayış, sabır ve diyalog tercih etmelisiniz. Aslan burcundaki Jüpiter'le Satürn arasında da bir üçgen açı var. Olumlu bir açı, tutulmanın en destekleyici enerjilerinden biri. Hayatınızın yeniden yapılandığı bir dönemdesiniz. Bazı şeyler yavaş ilerliyor olabilir ama her adım kalıcı temeller oluşturuyor. Bu üçgen sizi sabırla büyümeye çağırıyor. Özellikle kariyer ve uzun vadeli hedefler
konusunda kalıcı sonuçlar elde etme şansınız çok yüksek. Sevgili koçlar, bu balık tutulması sizin için bir ruhsal temizlik, bir kapanış ve aynı zamanda yeniden doğuş süreci. Bilinçaltınızdaki eski korkular artık yüzeye çıkıyor. Ama onları bastırmayın, gözlemleyin, anlayın ve bırakın. Yeni döngüye geçmek için önce eski zincirlerden kurtulmanız gerekiyor. Tutulma size diyor ki artık geçmişin gölgesinde yaşamayı bırak. Ruhunu arındır, kalbini özgürleştir ve kendi iç rehberine güven. Bu tutulma sizleri denirinden dönüştürecek sevgili koçlar. Evren size bir kapanış sunuyor ama aynı zamanda yepyeni bir farkındalık kapısı da açıyor. Rüyalarınıza, sezgilerinize ve iç sesinize dikkat edin. Çünkü bu dönemde rehberiniz kalbiniz olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Saat 7.19'da ve 4 derece 54 dakikada. 28 Ağustos 2026'da gerçekleşen Balık burcundaki tam ay tutulması sizin için sosyal çevre, dostluklar ve geleceğe dair hedefler alanında güçlü bir farkındalık getiriyor. Gökyüzü size diyor ki artık kimlerle yürüdüğünü, hangi hayalin peşinde olduğunu netleştir. Bu tutulma bir dönemin kapanıp yepyeni bir yönün şekilleneceği zamanı anlatıyor. Bu tutulma sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Yani sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, ekip çalışmaları, topluluklar ve geleceğe dair umutlarınız gündemde olacak. Belki uzun süredir içinde bulunduğunuz bir çevreden ayrılacak, yeni bir topluluk ya da yön bulacaksınız. Burası ben değil, biz alanıdır. Dolayısıyla tutulma sizi bireysellikten kolektif bilince taşıyacak. Balık burcundaki ay duygusal farkındalık getirirken kiminle yürüdüğünüzü, kimlerle aynı frekansta olmadığınızı daha net görebileceksiniz. Artık ruhunuzu yormayan, sizi anlayan insanlarda bir arada olmak isteyeceksiniz. Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşum halinde bu tutulma esnasında bu sizin yaratıcılık, aşk ve kişisel ifade alanınızı aydınlatıyor. Ancak bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile de kare açı yapıyor ve Ay ile de karşıtlık kuruyor. Bu da duygusal olarak sizi biraz kararsız hissetmenize neden olabilir. Tutulma sırasında geleceğe dair planlarınız değişebilir. Bir dost, bir iş veya bir toplulukla yollarınızı ayırabilir. Daha özgür olabileceğiniz bir yöne yönelebilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs kapıları kır, farklı düşün diyor. Bu nedenle bu dönemde attığınız adımlar sizi şaşırsa da uzun vadede özgürleştirici olacak. Kısacası gökyüzü sizi rahat olduğunuz yerden çıkarıp gelişim alanınıza doğru itiyor. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars'la Koç burcundaki retro Satürn ile kare açı içinde olacaklar. Bu enerji, iletişim, kardeşler, yakın çevre ve bilinçaltı konularında bazı gerginlikler yaratabilir. Söylenmemiş sözler, bastırılmış öfke veya geçmişte yarım kalmış bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu tutulma size diyor ki konuş ama yapıcı konuş. Kendini ifade et ama geçmişteki öfkeyi bugüne taşımadan. Bazı duygular patlayabilir ama bu patlama arınmak için. Mars-Satürn karesi size sabır öğretir. Zamanlama çok önemli olacak. Bir şey hemen sonuç vermiyorsa ilahi bir sebep vardır. İkizler Burcu'ndaki Uranüs, Kova Burcu'ndaki Plüto ile üçgen açıda ve Neptün'de iki gezegenle sekstil açıda bu tutulma esnasında. Bu güçlü kombinasyon kariyer, hedefler ve toplumsal rolünüzle ilgili dönüşüm enerjisini tetikliyor. Artık eski kimliğinizden sıyrılıp daha özgün bir yön belirleme zamanı. Belki farklı bir iş alanına kayabilir, yaratıcı bir projeye başlatabilir veya toplumsal bir konuya liderlik edebilirsiniz. Neptün'ün etkisi sizi daha sezgisel, daha vizyonel kılacak. Mantıkla değil, kalple ilerlediğinizde kapılar açılacak. Gökyüzünde büyük bir üçgen ve uçurtma açı kalıbı da var. Aslan burcundaki Güney Ay düğümü, Boğa burcundaki Kiron ve Yay'daki Lilith'in oluşturduğu büyük üçgen size içsel güç kazandırıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünün bu üçgene katılmasıyla uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu kalıp sizi geçmişten gelen korkulardan özgürleştiriyor.
Ev, aile, kariyer, sosyal statü dengesini yeniden kuracaksınız. Bu bir yeniden yapılanma dönemi. Artık kendinizi daha kararlı, daha özgüvenli hissedeceksiniz. Tutulma size diyor ki köklerinden güç al ama gökyüzüne uzan. Bu tutulma esnasında terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e de 135 derecelik gerilimli bir açı yapıyor. Bu aşk ve ilişkilerde karmaşık ama öğretici bir dönemi gösteriyor. Arkadaş çevresiyle romantik hayatınız karışabilir. Bir dostla aranızda duygusal yakınlaşma olabilir ya da tam tersi bir ilişkide üçüncü kişilerin etkisi gerginlik yaratabilir. Bu tutulmada denge çok önemli. Venüs size duygusal patlamalar yerine anlayış ve adaletli davranış öneriyor. Duygularınızı bastırmayın ama dürüstçe ifade edin. Jüpiter'le Satürn arasında üçgen bir açı var bu tutulma esnasında. Hayatınızın temel yapı taşlarını sağlamlaştırıyor. Bu sabırla inşa edilen kalıcı başarıların göstergesidir. Özellikle kariyer, statü ve kişisel hedeflerde istikrarlı büyüme enerjisi sizinle olacak. Tutulma sürecinde geleceğe dair planlarınız netleşecek. Belki yeni bir ekip, yeni bir proje veya yeni bir çevreye adım atacaksınız. Bu adımlar sabırlı ama emin şekilde sizi uzun vadeli başarıya taşıyacaktır. Sevgili boğalar, bu balık tutulması size bir mesaj gönderiyor. Artık kalabalıkların içinde kaybolmak yerine gerçekten ait olduğun insanları bul. Bazı çevrelerden kopabilirsiniz, bazı planlar dağılabilir ama unutmayın bu kopuşlar kayıp değil, ruhsal bir seçimdir. Gökyüzü sizi duygusal olarak arındırıyor. Kiminle yürüdüğünüzü, hangi hayalin peşinde olduğunuzu sorgulatıyor. Yüreğinizden geçenle aklınızın istediği şeyler aynı hizaya geldiğinde işte o zaman büyük bir huzur bulacaksınız. Bu tutulma sizleri geçmişle bağlarınızı çözmeye, dostluklarda samimiyeti bulmaya ve geleceğinizi yeniden şekillendirmeye çağırıyor. Evren size diyor ki ruhunun frekansına uygun insanlarla bir araya gel. Çünkü yeni döngü senin özgün ışığınla parlayacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Saat 07.19'da 4 derece 54 dakika Balık burcunda. Sevgili ikizler, 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda yaşanacak tam ay tutulması sizin için kariyer, hedefler ve toplum önündeki imajınızla ilgili güçlü bir dönüm noktası anlamına geliyor. Gökyüzü size diyor ki artık hayat sahnesinde rolünü değiştir. Artık başkalarının ne düşündüğünü değil, senin ne istediğini önemse. Bu tutulma uzun zamandır emek verdiğiniz bir konunun sonuçlanması ya da mesleki alanda yön değişikliği olarak çalışabilir. Kısacası ışık üzerinizde ama bu ışık sizi dönüştürmek için parlıyor. Balık burcundaki bu tutulma sizin 10. evinizde yani kariyer, statü, toplumsal rol ve uzun vadeli hedefler alanında gerçekleşiyor. Bu alan hayat yönünüzü temsil eder. Dolayısıyla tutulma size artık bu yolda devam edecek misin yoksa yeni bir yön mü seçeceksin diye soruyor. Bazılarınız için bu kariyer değişimi, işten ayrılma veya yeni bir pozisyona geçme anlamına gelebilir. Bazılarınız içinse aile ve toplum arasındaki dengeyi yeniden kurma zamanı olabilir. Balık enerjisi sizi sezgisel kararlar almaya itiyor. Kalbiniz ne söylüyorsa orası doğru yön. Bu dönem toplumun gözü önünde yaşanacak gelişmeleri temsil ediyor. Adeta bir perde kapanıyor ve sahne değişiyor. Siz yeni bir perdenin ve yeni bir sahnenin başrolündesiniz. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu kavuşum sizin aile, kökler ve özel hayat alanınızı vurguluyor. Ama aynı zamanda İkizler Burcu'ndaki Uranüs'te de kare açıda, yani kariyerle aile arasındaki denge oldukça hassas bir noktada. Uranüs'ün kareleri genellikle sürpriz getirir, beklenmedik haberler, iş yerinde değişiklikler ya da yöneticilerle gerilimler olabilir. Ancak bu açı sizi özgürleştirmek için var. Bir kapı kapanırsa arkasından yepyeni bir fırsat gelebilir. Zihinsel olarak çok aktif olacaksınız, düşünceler hızla değişebilir ama unutmayın tutulmalar kaderin hızla aktığı zamanlardır. Direnmek yerine yön değiştirin.
Yengeç burcundaki Mars ile Koç burcundaki retro Satürn bu tutulma esnasında aralarında kare açı var. Bu özellikle finansal sorumluluklar, gelir kaynakları ve hedeflerle ilgili bir baskı yaratabilir. Belki daha fazlasını istiyorsunuz ama geçmişteki bazı yükler sizi tutuyor olabilir. Mars sizi harekete geçirirken Satürn size sabrı hatırlatıyor. Bu iki enerjiyi dengelemek önemli çünkü aceleyle alınan kararlar sizi zorlayabilir ama planlı ilerlerseniz bu dönem kalıcı bir başarıya dönüşür. Bu kare çabala ama bilinçli çabala diyor. Kendinizi aşırı yormayın, sınırlarınızı bilin. Gökyüzünde İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile Kova Burcu'ndaki Retro Plüton arasında da bir üçgen açı var. Koç burcundaki Neptün de bu iki gezegene sekstil açıyla destek veriyor. Bu kombinasyon sizin zihinsel gücünüzü inanılmaz derecede arttırıyor. Yeni fikirler, teknolojik gelişmeler, iletişim alanında yenilikçi hamleler. Artık vizyonunuz büyüyor. Bu tutulmayla birlikte kariyerinizde tamamen farklı bir yön açabilirsiniz. Belki teknoloji, belki medya, belki eğitim, iletişim veya sosyal projelerle ilgili bir alanda parlayabilirsiniz. Neptün size diyor ki kalbinin sesini akılla birleştir. Mantık ve sezgi dengelendiğinde hedefleriniz netleşecektir. Ve gökyüzünde büyük üçgen ve bir uçurtma açı kalıbı var. Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki gezegenlerin oluşturduğu büyük üçgen size güçlü bir destek sağlıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünün de bu kalıba dahil olmasıyla adeta kaderiniz bir yön kazanıyor. Bu enerji size diyor ki artık sahneye çık, kendi fikirlerini ifade et, kendine inandığında başkaları da inanacaktır. Bu uçurtma kalıbı geçmişte bastırılmış yeteneklerinizi açığa çıkaracak. Toplum önünde konuşmak, öğretmek, yazmak veya bir fikri temsil etmek sizin için büyük bir güç olabilir. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs de Ay ile Uranüs'e 135 derecelik gergin bir açı yapıyor. Bu özellikle ilişkilerde ve kariyerle ilgili işbirliklerinde beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir. Bir partner veya ortakla fikir ayrılıkları yaşanabilir. Fakat bu açı aynı zamanda yeni bir denge kurma enerjisinde taşır. Venüs size şunu hatırlatıyor. İlişkilerde özgürlükle bağ kurmak mümkündür. Duygusal alanda fazla beklentiler yerine karşılıklı anlayış geliştirmek bu dönemde çok önemli olacak. Aslan burcundaki Jüpiter ile Koç burcundaki Satürn arasında da bir üçgen açı var. Tutulmanın en güçlü destekçisi. Bu açı uzun vadeli başarıları yapılandırmak için harika bir zemin sunuyor. Bir yandan cesaretiniz artarken diğer yandan planlama ve sabır beceriniz güçleniyor. Bu tutulmada kariyer yönünüz yeniden şekillenirken uzun vadeli hedefleriniz için sağlam temeller atabilirsiniz. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyin çünkü evren size kalıcı bir başarı hazırlıyor. Sevgili ikizler, bu balık tutulması size diyor ki artık hayat sahnesinde kim olmak istediğine karar ver. Toplum önündeki rolünüz değişiyor ama bu değişim sizi gerçekten potansiyelinize yaklaştıracak. Kariyeriniz, yönünüz veya hedefleriniz dönüşürken korkmayın. Çünkü bu evrenin size kendi yolunuza davet etme biçimi. Tutulmanın ardından çevreniz değişebilir, işiniz farklı yöne kayabilir ama sonunda işte bu benim yolum diyeceksiniz. Bu tutulma sizin için büyük bir farkındalık anı sevgili ikizler. Kendinize dürüst olun, kalbinizi dinleyin ve değişimden korkmayın. Çünkü bu gökyüzü sizi özgürlüğe, yaratıcılığa ve ilham dolu bir geleceğe taşıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler. Ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 07.19'da 4 derece 54 dakika Balık burcunda. 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için ilahi rehberlik, inanç, vizyon ve yaşam felsefesiyle ilgili büyük bir farkındalık kapısı açıyor. Sizler için adeta bir ruhsal uyanış dönemi anlamına geliyor. Gökyüzü size diyor ki artık hayatı sadece gördüklerinle değil hissettiklerinle de anlamayı öğren.
Bu tutulma inanç sisteminiz, hayat felsefeniz, eğitim, yolculuklar, yurt dışı konuları ve yaşam amacınızla ilgili güçlü farkındalıklar getiriyor. Belki bir süredir yönünüzü kaybetmiş hissediyordunuz. Şimdi sesin içinden geçerken kalbinizden gelen sesi duymaya başlayacaksınız. Balık burcundaki bu ay tutulması sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yani ruhsal gelişim, yüksek öğrenim, uluslararası bağlantılar, inanç sistemleri ve yaşam vizyonu alanında büyük bir tamamlanmayı temsil ediyor. Bu tutulma sizi hayatı nasıl anlamlandırdığınızı sorgulamaya çağırıyor. Belki yıllardır bağlı olduğunuz bir düşünce sistemi artık size hizmet etmiyor. Belki de yeni bir inanç, bir öğretmen, bir rehber ya da bir felsefe hayatınıza girecek. Bu dönem zihinsel değil, kalpten gelen bilgelik zamanı. Bazılarınız için bu tutulma yurt dışı bağlantıları, eğitim konuları, tez, proje ya da yayıncılıkla ilgili bir sürecin tamamlanmasını da getirebilir. Kısacası hayat vizyonunuz değişiyor. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu kavuşum sizin iletişim, öğrenme ve yakın çevre alanınızı aydınlatıyor. Ama bu ikili İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açıda olacak ve Ay'la da tabii ki karşıt durumda. Bu enerji bilgi patlaması gibidir. Zihniniz çok aktif, fikirler hızla değişiyor ama duygularınız da çok yoğun. Bir anda yeni bir bakış açısı kazanabilir. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir yönden dünyaya bakabilirsiniz. Belki de beklenmedik bir haber, ani bir bilgi ya da yolculuk planlarınızı değiştirebilir. Bu tutulma size diyor ki, gerçek özgürlük düşüncelerini dönüştürmekten geçer. Artık bir konuda eski düşünce kalıplarını kırmanın zamanı geldi. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars'la Koç burcundaki retro Satürn arasında kare açı var. Bu açı özellikle benlik algınız, sorumluluklarınız ve toplumsal hedefleriniz arasında gerilim yaratabilir. Bir yandan içgüdüsel olarak ilerlemek istiyorsunuz ama dış koşullar sizi durduruyor gibi olabilir. Bu enerji sabır ister. Mars size hadi derken Satürn henüz zamanı değil diyor. Bu nedenle bu tutulma sürecinde sabırlı olmanız, öfkeyi yapıcı eyleme dönüştürmeniz çok önemli. Bu açı aynı zamanda yön belirleme sınavı da getiriyor. Ne istediğinizi biliyor musunuz? Yoksa sadece başkalarının sizden beklediğini mi yapıyorsunuz? Tutulma bu farkı çok net gösterecek. İkizler Burcu'ndaki Uranüs, Kova Burcu'ndaki Retro Plüto ile üçgen açıda uyumlu açı, Koç burcundaki Neptün ise bu iki gezegene seksil açıyla destek veriyor. Bu güçlü kombinasyon farkındalık ve içsel dönüşüm enerjisini temsil ediyor. Sizin için bu ruhsal olarak uyanma zamanıdır. Belki meditasyon, belki spiritüel çalışmalar, astroloji olabilir, psikoloji olabilir veya bilinçaltı temaları hayatınıza daha fazla girebilir ya da geçmişte bastırdığınız bir içsel çağrı şimdi sizi kendine çekiyor olabilir. Neptün'ün etkisiyle sezgileriniz keskinleşiyor, evrenin mesajını daha net alabilirsiniz. Rüyalar, semboller, iç sesiniz hepsi artık sizinle konuşuyor olacak. Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki gezegenlerin oluşturduğu büyük üçgen sizi içsel olarak güçlendirecek. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünün de bu üçgene katılmasıyla uçurtma açıklık kalıbı tamamlanıyor. Bu kalıp ruhsal misyonunuzu aktive ediyor. Artık sadece hayatta kalmak değil, hayatı anlamlandırmak istiyorsunuz. Değer yargılarınız değişiyor, içsel liderliğiniz ortaya çıkıyor. Belki bir konuda öğretici rol üstlenecek, başkalarına ilham olacaksınız. Bu enerji kalbinizle düşündüğünüzle mucizeler yaratabileceğinizi gösteriyor. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135'lik bir gerilimde açı yapıyor. Bu özellikle aile ilişkileri, ev düzeni ve duygusal güvenlik konularında beklenmedik değişimleri vurguluyor. Bir taşınma, evde değişiklik ya da ilişkilerde yön değişikliği yaşanabilir. Venüs'ün enerjisi denge kurmayı öğretiyor. Kendinizi duygusal olarak fazla vermekten kaçının. Paylaşımda dengeyi koruyun. Aksi halde başkalarının duygusal yükünü de sırtlanabilirsiniz.
Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki Satürn arasında da güçlü bir üçgen açı var. Son derece destekleyici. Bu enerji sabırla ve inançla inşa edilen kalıcı başarıların habercisi. Bu tutulmada kariyer hedeflerinizle kişisel gelişiminiz arasındaki dengeyi kurma fırsatı bulacaksınız. Sabırla ilerlediğiniz konular artık olgunlaşıyor. Hayat size diyor ki adım adım sağlam ilerle. Bu üçgen size hem cesaret hem dayanıklılık veriyor. Sevgili yengeçler, bu balık tutulması size ilahi bir mesaj taşıyor. Artık hayatı sadece dış dünyanın kurallarıyla değil, ruhunuzun sezgileriyle de yönlendirin. İçinizde bir öğretmen uyanıyor. Daha bilge, daha sabırlı, daha farkında bir siz ortaya çıkacak. Tutulma sürecinde yönünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz ama aslında doğru yoldasınız. Çünkü bazen evren bizi büyük bir keşfe hazırlamak için önce karanlıktan geçirir. Bu tutulma sizleri ben kimim, neden buradayım, hayatta neye inanıyorum gibi derin sorularla yüzleştirebilir. Ama unutmayın sevgili yengeçler, bu cevaplar zaten içinizde. Evren sadece perdeyi aralıyor. Siz yeter ki kalbinizi dinleyin çünkü tutulmanın en güçlü rehberi sizin sezgileriniz olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 07.19'da 4 derece 54 dakika Balık burcunda. 28 Ağustos'taki Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizler için derin bir dönüşüm, bırakış ve yeniden doğuş döngüsünü başlatıyor. Bu tutulma görünmeyen ama en güçlü alanlarınızdan birini harekete geçiriyor. Ruhunuzu, bilinçaltınızı ve kadersel bağlarınızı. Bu sizin için derin bir içsel temizlik anlamına geliyor. Gökyüzü adeta fısıldıyor. Artık seni aşağı çeken, ruhunu yoran gizli bağlarını çözme zamanı. Bu tutulma yüzeyde değil, derinlerde çalışacak. Korkular, takıntılar, bağımlılıklar ya da duygusal yükler. Ne varsa hepsi yüzeye çıkacak ama her şeyin amacı tek, sizi özgürleştirmek. Balık burcundaki bu tutulma sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev dönüşüm, krizden doğan güç, ortak paylaşımlar, finansal destekler, krediler, borçlar, eşin parası ve ruhsal yenilenme temalarını taşır. Bir süredir sizi duygusal ya da maddi anlamda yoran bir durum varsa, bu tutulma o bağın çözülmesi için güçlü bir tetikleyici olacak. Bu bir ilişkinin dinamiklerinin değişmesi, ortak bir finansal düzenin sonlanması ya da geçmişte sizi korkutan bir konuyla yüzleşmek anlamına gelebilir. Ama her kapanışın ardında bir kapı açılır. Bu tutulma size güç sende ama onu kendi içinde bulman gerekiyor diyor. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açıda. Bu kombinasyon maddi konular, değer duygusu ve güven alanlarınızı ciddi şekilde hareketlendiriyor. Bir anda finansal planlar değişebilir, gelir gider dengesi sarsılabilir veya beklenmedik masraflar, ödemeler gündeme gelebilir. Ancak bu enerji aynı zamanda size yeni bir özgürlük alanı da açıyor. Belki artık birine bağımlı olmadan kendi gücünüzü kurmak istiyorsunuz. Belki de yıllardır devam eden bir finansal döngü artık dönüşüyor. Uranüs kareleri rahatsız eder ama aynı zamanda özgürleştirir. Bu tutulma kaybettiğiniz sandığınız şey aslında sizi serbest bırakıyor olabilir. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars ile Koç burcundaki retro Satürn arasında bir kare açı var. Sizi hem duygusal hem fiziksel olarak sınayabilir. Bu enerji geçmişte yüzleşme teması taşır. Belki bastırdığınız öfke, kırgınlık ya da pişmanlıklar yeniden gündeme gelebilir. Mars sizi harekete geçmeye çağırırken Satürn önce olgunluk diyor. Bu tutulma sürecinde sabır, öfke kontrolü ve bilinçli duruş çok önemli. Bir kriz ya da gerginlik anında vereceğiniz tepki gelecekteki yönünüzü belirleyebilir. Unutmayın bu süreç sizi zayıflatmak için değil, ruhsal kaslarınızı güçlendirmek için var. Gökyüzünde İkizler Burcu'ndaki Uranüs, Kova Burcu'ndaki Retro Plüto arasında da bir üçgen açı var. Koç burcundaki Neptün ise her ikisine seksil açıyla destek veriyor. Bu kombinasyon sizin için kaderin yön değiştirdiği bir evreyi gösteriyor.
Bir yandan geçmişten gelen bağları çözüyorsunuz. Diğer yandan gelecekteki vizyonunuz şekilleniyor. Hayatınızda güçlü kişilerle ilişkileriniz değişebilir. Kontrolü bırakmayı öğreniyorsunuz. Neptün'ün desteğiyle teslimiyet duygusu çok önemli olacak. Evren sizden akışa güvenmenizi istiyor. Bazen en güçlü hamle hiçbir şey yapmadan olanı kabul etmektir. Gökyüzünde bir de büyük su üçgeni ve uçurtma açı kalıbı var. Ee, Güney ay düğümü Kiron ve Lilith arasında bir üçgen açı var. Sizin için kişisel gücün yeniden doğuşunu simgeliyor ve Kova burcundaki kuzey ay düğümü de bu üçgene katıldığında gökyüzünde bir uçurtma kalıbı ortaya çıkıyor. Bu kalıp sizi geçmişte bıraktığınız bir yeteneğe ya da tutkunuza geri çağırabilir. Bir zamanlar ben yapamam dediğiniz bir konuda şimdi güçlü bir şekilde parlayabilirsiniz. Ama önce bir şeyleri bırakmanız gerekiyor. Bu uçurtma kalıbı geçmişi bırak, geleceğe kanatlan diyor. Karmik bağlar çözülürken ruhunuz özgürlüğe hazırlanıyor. Bu tutulma esnasında terazi burcundaki Venüs de Ay ile Uranüs'e 135 derecelik gergin bir açı yapıyor. Bu duygusal bağlarda karmaşık ama aydınlatıcı bir enerjiyi temsil ediyor. İlişkilerde geçmiş konular gündeme gelebilir. Bir partnerin ya da yakın dostun tavrı size kendi sınırlarınızı hatırlatabilir. Tutulma döneminde duygular dalgalanabilir fakat farkındalık da aynı ölçüde büyür. Bu açı size diyor ki sevgiyi kontrol etmek değil, özgür bırakmaktır. İlişkilerinizde dönüşüm artık sevgiyle denge kurma zamanıdır. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir üçgen açı var. Sizin için dayanıklılığın ödülünü getiriyor. Son 2 yıldır verdiğiniz emeklerin, sabrın ve kararlılığın meyvelerini almaya başlıyorsunuz. Bu tutulma büyük resmi görmenizi sağlayacak. Hayat size yeni bir yön çiziyor. Ama bu sefer daha bilge ve daha stratejik bir siz var. Jüpiter sizi büyütürken Satürn bunu sağlam bir temele oturtuyor. Bu kombinasyon diyor ki artık sadece parlamak değil kalıcı olmak istiyorsun. Sevgili aslanlar, bu balık tutulması size diyor ki gerçek güç kontrol etmekte değil teslim olmaktadır. Hayatınızda bir sayfa kapanıyor ama bu bir son değil, yeni bir sayfanın sessizce açılışı. Ruhunuz arınıyor, korkular çözülüyor, duygusal bagajlar bırakılıyor. Kendinizi zayıf hissettiğiniz alanlarda aslında en büyük gücünüzü bulacaksınız. Bu tutulma sizin için bir yeniden doğuş kapısı sevgili aslanlar. Evren sizi içsel karanlığınızla yüzleştiriyor ama sadece ışığınızı hatırlamanız için. Bırakın geçmiş gitsin. Çünkü yerini alacak şey çok daha parlak olacak. Tutulmanın ardından artık siz eskisiz olmayacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda yaşanacak parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 07.19'da ve 4 derece 54 dakikada. Sevgili Başaklar, 28 Ağustos 2026'da Balık burcunda yaşanacak tam ay tutulması sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve yaşamda ben ile biz arasındaki dengeyi yeniden tanımlama zamanı olacak. Bu tutulma kalbinizle, aklınızla ve ruhunuzla kurduğunuz bağların gerçek yüzünü ortaya koyacak. Sizin için bu bir ilişki dönüm noktası anlamına geliyor. Gökyüzü size diyor ki artık karşındakine nasıl yansıdığını fark et. Bağ kurma biçimini, sevme tarzını ve sınırlarını yeniden tanımla. Bu tutulma ilişkilerdeki görünmeyen dinamikleri gün yüzüne çıkaracak. Kiminle yürümek istiyorsunuz? Kimi hayatınızda tutuyorsunuz sadece alışkanlıktan? Evren şimdi sizi bu sorularla yüzleştirecek. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 7. evinizde yani evlilik, ortaklık, uzun vadeli ilişkiler ve açık düşmanlıklar alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma ben ile biz arasındaki sınırı belirginleştirecek. Bir ilişkide fazla veren sizseniz artık denge isteyeceksiniz. Bir ortaklıkta fazla yük alıyorsanız artık paylaşım şart olacak. Eğer uzun süredir sizi tüketen bir bağ varsa bu tutulma o bağın çözülmesini hızlandırabilir. Ama aynı zamanda kalpten gelen bir bağ varsa o da şimdi güçlenebilir. Balık enerjisi size şunu söylüyor.
Gerçek bağ anlayıştan doğar, kontrol etmekten değil. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda, yani sizin burcunuzda. Bu enerji sizi net, güçlü, farkında ve analitik yapıyor. Ama bu ikili İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare yapıyor. Gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu hayatınızda güçlü bir yeniden yön belirleme enerjisi yaratıyor. Kendinizi bir dönüm noktasında hissedebilirsiniz. İş, ilişki veya yaşam yönüyle ilgili bir karar almak zorunda kalabilirsiniz. Uranüs özellikle kariyer ve statü alanınızı tetikliyor. Yani bu tutulma sadece duygusal değil, profesyonel ilişkilerinizde de dönüştürücü olabilir. Belki bir ortaklığa son vereceksiniz, belki de beklenmedik bir teklif sizi şaşırtacak. Bu enerjiyle birlikte gökyüzü diyor ki artık güvenle oynamayı bırak. Kendi yolunu çiz. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars'la Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir kare açı var. Bu enerji ilişkilerde sınır ve sorumluluk temalarını sert biçimde vurguluyor. Mars harekete geç derken Satürn önce olgun davran diyor. Eğer bir ilişkide bastırılmış öfke ya da biriken hayal kırıklıkları varsa bu tutulma o duyguları yüzeye çıkarabilir. Ama unutmayın, bu bir kriz değil, bir farkındalık çağrısı. Şunu hatırlayın, bir şey sizi sinirlendiriyorsa orada dönüşmesi gereken bir inanç vardır. Bu tutulma size duygularınızı olgunlukla yönetme gücü kazandıracak. Gökyüzünde Uranüs'le Plüto arasında da bir üçgen açı var. Neptün de her ikisine seksil açıda. Bu kombinasyon sizin için ilişkilerde özgürleşme ve yeniden yapılanma anlamına geliyor. Bazılarınız için bu artık eski şekilde sevemem demek. Artık daha bilinçli, daha özgür, daha farkında bir bağ kurmak istiyorsunuz. Neptün balık tutulmasıyla birlikte sezgilerinizi arttırıyor. Artık insanların gerçek niyetlerini sezebileceksiniz. Ama dikkat edin, fazla idealist olmak sizi hayal kırıklığına da uğratabilir. Gerçeği görmek için kalbinizde ama ayaklarınız yere basarak ilerleyin. Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki gezegenlerin oluşturduğu büyük üçgen sizi içsel olarak güçlendirecek ve Kova burcundaki Kuzey Ay düğümünde bu kalıba eklenmesiyle gökyüzünde bir uçurtma kalıbı ortaya çıkacak ve bu enerji size diyor ki senin görevin artık sadece düzen kurmak değil, anlam yaratmak. İşinizde, ilişkilerinizde, toplumsal rollerinizde artık kalpten bir amaç istiyorsunuz. Bu uçurtma kalıbı sizi geçmişin kısıtlamalarından kurtararak yeni bir yön belirlemeye çağırıyor. Hayat sizi kendisi duygusal hedefinize hizalıyor. Artık ben değil, biz olmayı ama kendi sınırlarınızla birlikte öğreniyorsunuz. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik gergin bir açı yapıyor. Bu duygusal ilişkilerde karmaşık ama öğretici bir enerjiyi temsil ediyor. Venüs size artık sevgiyi farklı bir biçimde deneyimle diyor. Belki bir ilişkide bağımlılığı fark edeceksiniz. Belki de özgürlüğün sevgiyle nasıl birleşebileceğini öğreneceksiniz. Bu açıyla birlikte finansal veya ortak maddi konularda da yeni düzenlemeler gerekebilir. Duygusal bağlar kadar maddi bağlar da dönüşüyor. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki retro Satürn arasında da güçlü bir üçgen var. Bu enerji size dengeyle büyüme fırsatı getirecek. Kendinizi disiplinle ortaya koyduğunuz her konuda kalıcı başarı elde edebilirsiniz. Tutulma sonrası dönemde işinizde ve özel hayatınızda yeni bir yapıyı inşa edebilirsiniz. Artık nasıl olmalı değil, nasıl hissettiriyor sorusu rehberiniz olacak. Bu açı sabırlı adımlarla inşa edilen başarıların ödülünü getirecektir. Sevgili Başaklar, bu balık tutulması size diyor ki artık kalbinle aklını birleştir, analiz etmek kadar hissetmeyi de öğren. İlişkileriniz, ortaklıklarınız, hayatınızdaki biz temaları dönüşüyor. Kiminle yola devam edeceğiniz, kiminle vedalaşacağınız artık netleşecek. Bu tutulma bir son değil, daha bilinçli bir başlangıcın habercisi. Bu tutulma sizin için bir ayna. Sevgili Başaklar, o aynaya baktığınızda sadece karşınızdakini değil kendinizi de göreceksiniz ve o anda fark edeceksiniz ki gerçek denge kendini kaybetmeden sevmektir. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz.
28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda yaşanacak parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 7:19'da ve 4 derece 54 dakikada. 28 Ağustos'ta yaşanacak Balık burcundaki ay tutulması sizin için günlük yaşam düzeniniz, iş hayatınız, sağlık temalarınız ve hizmet bilincinizle ilgili güçlü bir farkındalık yaratacak. Bu tutulma sizi daha dengeli bir yaşam kurmaya davet ediyor. Ve size şu soruyu yöneltiyor. Gerçekten iyi misiniz? Bu soru sadece fiziksel sağlığınızla değil, ruhsal ve duygusal bütünlüğünüzle de ilgili. Tutulma, günlük yaşamınızı, iş düzeninizi ve sağlığınızı yeniden yapılandırmanız için güçlü bir uyarı gönderiyor. Artık size hizmet etmeyen alışkanlıklar, ilişkiler, iş koşulları ya da yaşam tarzı değişmek zorunda. Gökyüzü diyor ki daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha anlamlı bir yaşam için sadeleş. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev iş ortamı, rutinler, sağlık, hizmet, sorumluluk ve yaşam düzeniyle ilgilidir. Bir süredir sizi yoran bir iş koşulu ya da zaman yönetimi sorunu veya sağlık teması varsa bu tutulma o konuyu görünür kılacaktır. Kimi zaman bu bir farkındalıkla başlar. Artık böyle yaşamak istemiyorum diyebilirsiniz. Tutulma size şunu hatırlatıyor. Hayat sadece görevleri yerine getirmek değil, dengeyi korumaktır ve siz evrenin en denge arayan burcususun. Şimdi o dengeyi iç dünyanızda yeniden kurma zamanı. Bu tutulma esnasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve bu kavuşum İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açı yapacak ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu enerji zihinsel olarak oldukça yoğun bir dönem getiriyor. Zihniniz dolu, düşünceler hızlı, planlar değişirken Uranüs'ün etkisiyle özellikle işinizde veya görevlerinizde beklenmedik değişimler yaşanabilir. Belki bir proje kapanacak, belki iş düzeniniz köklü bir şekilde değişecek. Bu kare sizi sarsabilir ama aynı zamanda özgürleştirir. Belki uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şeyi artık gerçekleştirebileceksiniz. Bu tutulma size diyor ki artık otomatik pilottan çık. Bu ve yaşamını yeniden tasarla. Bu tutulma esnasında Yengeç burcundaki Mars'la Koç burcundaki Satürn arasında da bir kare açı var. Özellikle iş özel hayat dengesi konularında sizi sınayabilir. Mars size hemen çöz derken Satürn sabır ister. Belki iş yükünüz artacak, belki sorumluluklarınız sizi boğacak gibi hissedeceksiniz. Ama bu enerji zaman yönetimi ve disiplin konularında sizi olgunlaştırıyor. Bu kare aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Vücudunuz size sinyaller verebilir, dinleyin. Yorgunluk, stres veya bastırılmış öfke fiziksel belirtilerle ortaya çıkabilir. Tutulma diyor ki iyileşmek için önce kendine dürüst ol. Bu tutulma esnasında Uranüs ile Plüto arasında bir üçgen açı var. Neptün de bu iki gezegene seksil açı yapacak. Bu kombinasyon sizler için yeni bir yaşam vizyonu oluşturuyor. Zihniniz genişliyor, kalıplar yıkılıyor. Yeni bir eğitim, belki dijital bir proje, belki farklı bir iş modeli devreye girecek. Ama en önemlisi bakış açınız değişiyor. Neptün'ün etkisiyle hizmet ettiğiniz alanlarda daha ruhsal, daha anlamlı bir amaç bulabilirsiniz. Artık sadece çalışmak değil, yarar sağlamak istiyorsunuz. Bu enerjiyle birlikte içsel huzurunuzu koruyarak değişime ayak uydurmak mümkün olacak. Ve gökyüzünde bir büyük üçgen var ve uçurtma açı kalıbı var. Aslan, Boğa ve Yay burçlarında oluşan büyük üçgen sizin için güçlü bir vizyon ve inanç desteği sağlıyor. Ve Kuzey Ay düğümü Kova burcundaki bu üçgene dahil olduğunda da gökyüzünde de bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu kalıp size diyor ki artık görev bilincini ruhsal bir misyona dönüştür. Yaptığınız işin arkasında bir anlam arıyorsunuz. Bu tutulma o anlamı bulmanızı sağlayacak. Toplum önünde fark yaratabileceğiniz bir alan açılıyor. Belki sanatsal, eğitsel ya da sosyal bir projeyle başkalarına ilham olacaksınız. Bu enerji benden bize geçişi, hizmetin kutsallığını ve kolektif iyiliğe katkı enerjisini temsil ediyor.
Bu tutulma esnasında Venüs'ün de Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik bir gergin açısı var. Bu açı duygusal dengeyi yeniden kurmak için sizi biraz sarsabilir. İlişkilerde değişim kaçınılmaz olabilir. Bir partnerle ya da yakın çevreyle aranızda farklılıklar belirginleşebilir. Ama Venüs burada size şunu öğretecek. Gerçek uyum benzerlikte değil, farklara saygı duymakta saklıdır. Aynı zamanda iş ortamında ya da sosyal çevrede yeni bağlantılar kurmanız da mümkün. Bu açı ani ama ilginç tartışmaları da beraberinde getirebilir. Bu tutulma esnasında Jüpiter ile Satürn arasında da bir üçgen açı var. Uyumlu bir açı. Size sabırla inşa edilen bir istikrar ve güven zeminini sunuyor. Bu enerji hem ilişkilerde hem iş hayatında kalıcı adımlar atmanızı sağlayacak. Tutulmanın ardından artık sabit bir yön belirleyebileceksiniz. Uzun vadeli hedefleriniz şekillenebilir, inançlarınız güçlenebilir. Evren size diyor ki ne istediğini biliyorsan sabırla bekle çünkü geliyor. Sevgili teraziler, bu balık tutulması size şunu söylüyor. Artık sadece dış dengeyi değil, iç dengeyi de bul. Ruhunuz, bedeniniz ve zihniniz aynı hizaya geldiğinde gerçek huzur başlayacaktır. İş hayatınız, ilişkileriniz ve günlük düzeniniz yeniden yapılanıyor. Kendinizi yorgun değil, özgür hissedeceksiniz. Unutmayın bu tutulma size daha sağlıklı bir yaşam kapısı açıyor. Ama bu sadece bedensel değil, duygusal ve ruhsal bir sağlık. Bu tutulma sevgili teraziler size şunu hatırlatıyor. Denge sadece bir duruş değil, bir bilinç halidir ve siz o bilinci yeniden kazanıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 07.19'da 4 derece 54 dakika Balık burcunda. 28 Ağustos'taki Balık burcunda gerçekleşecek olan tam ay tutulması sizin için yaratıcılığın, aşkın, çocukların, kalpten gelen tutkuların ve kendinizi ifade etme biçiminizin derin bir dönüşümünden geçtiği bir zaman olacak. Bu tutulma kalbiniz ne istiyor sorusunu ruhunuzun merkezine yerleştiriyor. Sizin için bu tutulma kalp çakrasının açıldığı duygusal bir uyanış zamanı. Bu tutulma size şunu soruyor. Gerçekten ne için yaratıldın? Ne seni hayata bağlıyor? İçinizde bastırılmış arzular, söylenmemiş duygular, ertelenmiş hayaller artık yüzeye çıkıyor. Bu tutulma hayatınıza anlam katan tutkularınızı yeniden hatırlamanız için geliyor. Artık başkaları için değil, kalbiniz için yaşama zamanı. Balık burcundaki bu ay tutulması sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev aşk, çocuklar, yaratıcı projeler, eğlence, sahne, kendini ifade etme ve içsel neşe alanıdır. Bir süredir bastırdığınız duygular varsa, özellikle aşkla veya yaratıcılıkla ilgili, bu tutulma onları görünür kılacak. Bazılarınız için bu bir aşkın bitişi ya da yeni bir duygusal başlangıç olabilir. Bazılarınız için ise uzun zamandır ertelediğiniz bir proje ya da yeteneğin yeniden hayata dönmesi anlamına gelir. Balık enerjisi burada size ilham verecek, kalbinle yarat, aklınla değil diyecek. Tutulma sizi duygularınızla daha barışık, daha sezgisel ve sanatsal bir alana yöneltiyor. Yaratıcılığınızın sınırlarını aşabilirsiniz. Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'e de kare açıda gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu açı sosyal çevrenizde ya da arkadaşlık ilişkilerinizde ani değişimlere işaret ediyor. Belki bir arkadaşla yollarınız ayrılacak, belki de sizi şaşırtacak bir haber alacaksınız. Aynı zamanda hedeflerinizde ani yön değişiklikleri de yaşanabilir. Uranüs burada size diyor ki artık aynı çevrede, aynı hedeflerle kalamazsın. Yeni bir yön, yeni bir vizyon gerekiyor. Bu tutulma sizi duygusal olarak özgürleştirecek bir farkındalıkla buluşturuyor. Kalbiniz ne istiyorsa artık oraya gitmekten korkmayın. Yengeç burcundaki Mars ile Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir kare açı var bu tutulma esnasında. Bu enerji, inançlar, hayata bakış ve sorumluluklar temalarını öne çıkarıyor. Mars sizi genişlemeye, risk almaya itiyor ama Satürn diyor ki önce
Temellere bak, sağlam mı? Bu nedenle büyük kararlar almadan önce bir derin nefes alın. Bu kare hayatınızda artık büyümem gerek duygusunu da uyandırır. Belki bir eğitim, belki bir taşınma, belki bir yolculuk. Ama her durumda bu enerji sizi kendi gücünüzü disipline etmeye çağırır. İkizler Burcu'ndaki Uranüs, Kova Burcu'ndaki Retro Plüto ile de üçgen açıda Neptün'de bu her ikisine sekstil açı yapıyor. Bu kombinasyon içsel dönüşümünüzü derinleştiriyor. Yaratıcılığınız, sezgileriniz ve zihinsel kapasiteniz arasında güçlü bir bağ oluşuyor. Belki bir sanat projesi, belki ruhsal bir eğitim ya da spiritüel bir farkındalık devreye girebilir. Bu enerji eski korkuların çözülmesini sağlar. Kendinizi yeniden doğuruyorsunuz ama bu kez kalbinizin rehberliğinde. Neptün'ün etkisiyle aşk veya çocuklarla ilgili temalarda da ruhsal bir bağ hissedebilirsiniz. Bu dönemde yaşanan her şey ruhunuzun evrim planında anlamlı bir yer taşıyor. Aslan, Boğa ve Yay burçlarında oluşan büyük üçgen sizin güçlü bir özdeğer ve güven enerjisi oluşturuyor. Kova burcundaki kuzey ay düğümü de bu denkleme dahil olmasıyla gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı beliriyor. Bu kalıp size diyor ki artık kendi ışığını saklama. Yeteneklerinizi paylaşın, sahneye çıkın, görünür olun. Belki de yıllardır bastırdığınız bir yönünüzü sonunda ortaya ve dünyaya göstereceksiniz. Bu uçurtma enerjisi geçmişle barışıp geleceğe güvenle bakmanızı sağlar. Kendinize olan inancınız yeniden doğacak. Terazi burcundaki Venüs, Balık burcundaki Ay'a ve İkizler burcundaki Uranüs'e 135 derecelik bir açı yapıyor bu tutulma esnasında. Gergin bir açı. Bu özellikle aşk ilişkilerinde kararsızlık ve özgürlük ikilemini tetikleyebilir. Bir yandan duygusal bağ kurmak istiyorsunuz. Öte yandan özgürlüğünüzden de vazgeçmek istemiyorsunuz. Tutulma burada size bir ders getiriyor. Gerçek aşk özgürlüğü kısıtlamaz. Onu derinleştirir. Venüs aynı zamanda yaratıcı çalışmalarınızı destekliyor. Sanatla ilgileniyorsanız bu tutulma döneminde güçlü ilham dalgaları alabilirsiniz. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir üçgen açı var. Size kariyer ve üretkenlik alanında sağlam bir yapı kurma fırsatı sunuyor. Uyumlu bir enerji bu. Bu enerji kalbinizden gelen tutkularınızı işe dönüştürmenizi destekliyor. Yaratıcı bir girişim, kişisel bir markalaşma ya da liderlik pozisyonu öne çıkabilir. Ama her şeyden önce sabırla ilerleyin. Bu üçgen zamana yayılan kalıcı başarı getirir. Sevgili akrepler, bu balık tutulması size diyor ki artık kalbinin sesini bastırma. Hayatın sihri planladıklarınızda değil, hissettirdiklerinde gizli. Tutulma size kalpten yaşamanın, yaratmanın ve sevmenin gücünü hatırlatıyor. Aşkta, çocuklarla ilişkilerde, sanatta veya hayatta ne yaparsanız yapın, artık tutkuyla yapın. Bu tutulma içinizdeki yaratıcı çocuğu yeniden uyandırıyor. Sevgili akrepler, bu tutulma size duygularınızı bastırmadan yaşamanın, sevgiyi özgürlükle birleştirmenin ve kalbinizle yaratmanın kapısını aralıyor. Artık gizlenmeyin, çünkü sahne sizin. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir tutulma süreci yaşamanızı diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 07.19'da 4 derece 54 dakika Balık burcunda. Bu 28 Ağustos'ta gerçekleşecek Balık burcundaki tam ay tutulması sizin için kökleriniz, aile temalarınız, yaşam temelleriniz ve içsel güven duygunuzla ilgili güçlü bir farkındalık getiriyor. Bu tutulma kalbinizdeki evi bulma yolculuğunu başlatıyor. Ve size nereden geliyorsunuz, nereye ait hissediyorsunuz sorusunu soracak. Bu tutulma hayatınızın temellerini yeniden yapılandırmanızı istiyor. Aile, ev, kökler, aidiyet duygusu. Tüm bu temalar şimdi güçlü bir şekilde gündeminizde olacak. Belki bir taşınma, ev değişikliği, aile içi bir farkındalık ya da geçmişle yüzleşip kendi iç evinizi yeniden kurma dönemi başlayacak. Gökyüzü size diyor ki gerçek güven dışarıda değil, kalbinde.
Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin dördüncü evinizde, yani ev, aile, duygusal kökler ve içsel denge alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma sizi geçmişle yüzleştirir. Çocuklukta bastırılmış duygular, aileden miras kalan davranış kalıpları veya bir süredir bastırdığınız ait olma ihtiyacı şimdi fark edilir hale gelir. Belki evinizde değişiklik yapacaksınız. Belki bir aile bireyiyle yüzleşeceksiniz. Belki de kendi yuvanızın artık kendi elinizle kurulması gerektiğini fark edeceksiniz. Balık enerjisi burada diyor ki ev duvarlarda değil, kalpte kurulur. Tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'e de kare yapacak ve gökyüzünde bir tek ara açı kalıbı olacak. Bu enerji özellikle kariyer ve ilişkiler alanında sizi sarsabilir. Belki işle ilgili bir yön değişikliği gündeme gelebilir, belki de aile ile iş arasında kalmış bir durumda denge kurmak zorunda kalacaksınız. Uranüs sizi artık sıradan bir güven anlayışından çıkararak kendi özgürlüğünüzü inşa etmeye çağırıyor. Bu tutulma sizi güvenli ama sıkıcı bir geçmişten, bilinmeyen ama özgür bir geleceğe doğru itiyor. Ve evren diyor ki evinizi yeniden kurun ama bu kez kendi kurallarınızla. Mars da Yengeç Burcu'nda, Koç burcundaki Satürn'le bir kare açıda ailevi sorumluluklar, maddi yükler ve duygusal sınırlar konusunda sizi test edebilir. Mars diyor ki kurtulmak istiyorum. Satürn diyor ki önce yüzleş. Bu nedenle duygusal baskılar, aile içi gerginlikler veya geçmişe ait öfke duyguları yüzeye çıkabilir. Ama bu kare aynı zamanda büyük bir içsel olgunluk potansiyeli de taşır. Eğer bu dönemde sakin kalabilir, sabırla hareket edebilirseniz kökten bir duygusal temizlik yaşayabilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile Kova Burcu'ndaki Plüto arasında da bir üçgen açı var, destekleyici açı. Neptün ise bu her iki gezegene sekstil açıyla destek veriyor. Bu kombinasyon sizin için farklı bir yaşam biçimi kurma potansiyelini açıyor. Belki yaşam yerinizi, belki iş modelinizi, belki de aile düzeninizi değiştiriyorsunuz. Plüton'un etkisiyle içsel gücünüzü fark edeceksiniz. Neptün ise sezgisel olarak doğru zamanda doğru adımı atmanızı sağlayacak. Bir ev değişikliği, taşınma ya da aileden bağımsız bir düzene geçiş bu dönemde mümkün olabilir. Ama unutmayın, bu değişimler sizi özgürleştirmek için geliyor. Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki gezegenler büyük bir üçgen oluşturuyor, size istikrar, güven ve vizyon kazandırıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümü de bu denkleme dahil olunca gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu enerji size diyor ki hayat artık seni yeni bir yere çağırıyor. Bu hem fiziksel hem de ruhsal bir yer değişimi olabilir. Belki eviniz değişir, belki de iç dünyanız. Ama hangi biçimde olursa olsun bu uçurtma sizi geleceğe taşıyor. Köklendiğiniz yerde artık büyüyemiyorsanız evren sizi yeni bir toprağa ekiyor. Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik gergin bir açı yapıyor. Bu tutulma esnasında bu enerji özellikle ilişkiler ve ev içi dinamiklerde sürpriz duygusal değişimleri tetikleyebilir. Belki biriyle aranızda mesafe iyice açılacak, belki bir ilişki evlilik boyutuna taşınacak. Ama kesin olan şu, artık duygusal olarak aynı yerde kalamayacaksınız. Venüs burada size diyor ki, gerçek denge uyum sağlamak değil, uyum yaratmaktır. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki retro Satürn arasında da güzel uyumlu bir açı var. Size güçlü bir dayanıklılık ve yeniden yapılanma enerjisi sunuyor. Bu açı hem aile hem kariyer konularında istikrarlı bir yapı kurmanızı destekliyor. Belki uzun vadeli bir yatırım, ev alımı ya da aileyle ilgili büyük bir karar gündeme gelebilir. Satürn sabır ister ama Jüpiter der ki emek verdiğin her şey büyüyecek. Bu enerjiyle birlikte uzun vadeli başarılarınızın temelini atabilirsiniz. Sevgili yaylar, bu balık tutulması size diyor ki artık kalbinin huzur bulduğu yerde yaşa. Ev, aile, kökler, aidiyet, tüm bu temalar yeniden tanımlanıyor. Ama bu sefer dışarıdan gelen bir güven değil, içsel bir huzur arayışındasınız. Tutulma size şunu öğretiyor. Geçmişi affetmeden geleceğe kök salamazsınız ve şimdi geçmişinizi onurlandırarak yeni bir yaşam sayfası açıyorsunuz.
Bu tutulma sevgili yaylar size kendi iç evinizi kurma fırsatını, cesaretini veriyor. Artık nerede yaşadığınız değil, kiminle huzur bulduğunuz önemli. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 07.19'da 4 derece 54 dakika Balık burcunda. Bu 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için düşünme biçiminizi, iletişim tarzınızı, fikirlerinizi ve çevrenizle kurduğunuz bağlantıları dönüştüren çok güçlü bir göksel dönüm noktası olacak. Bu tutulma söylediklerinizle düşündükleriniz arasındaki farkı kapatmanızı istiyor. Ve size güçlü bir mesaj getiriyor. Sözünün titreşimi geleceğini şekillendiriyor diyor. Bu tutulma zihin dünyanızda derin bir temizlik başlatıyor. Artık hangi düşünceler size hizmet ediyor, hangileri sizi sınırlıyor, bunu net biçimde göreceksiniz. Kardeşler, yakın çevre, iletişim, eğitim, yazı, sosyal medya, kısa seyahatler, bu alanlarda önemli dönüm noktaları yaşanabilir. Bir mesaj, bir konuşma ya da bir fikir hayatınızın yönünü değiştirebilir. Gökyüzü size diyor ki artık susmayın. Ama konuşmadan önce de kalbinizden süzün. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev düşünce yapısı, öğrenme biçimi, iletişim, yazı, bilgi paylaşımı ve kardeşlerle ilişkiler alanıdır. Bu tutulma zihinsel yüklerinizi temizlemeniz için geliyor. Belki uzun zamandır çözülmemiş bir iletişim sorunu sonlanacak. Belki de bir kardeşle ya da yakın arkadaşla aranızdaki mesafe artık kapanacak ya da netleşecek. Ama her şekilde iletişim biçimimiz değişecek. Artık duygularınızı bastırmadan sezgisel ama net bir şekilde ifade etme zamanı. Balık enerjisi burada diyor ki gerçek iletişim kelimelerle değil, niyetle başlar. Tutulma sırasında Güneş, Merkür'le Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve Uranüs'le de kare açı yapacaklar ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu açı kalıbı zihinsel olarak sarsabilir ama aynı zamanda farkındalığa götürür. Uranüs sizi rutin düşüncelerden çıkarır. Artık farklı düşün, farklı konuş, farklı öğret der. Medya, eğitim, yazı, iletişim veya teknolojiyle ilgili alanlarda ani gelişmeler yaşanabilir. Belki bir projeniz öne çıkar, belki yeni bir fikirle yön değiştirirsiniz. Bu tutulma zihin kalıplarınızı kırıyor. Eskiden doğru sandığınız şeyler artık anlamını yitirebilir. Çünkü şimdi sezgisel bilgiye, kalp rehberliğine geçiyorsunuz. Yengeç burcundaki Mars ile Koç burcundaki retro Satürn arasında da bir kare açı var bu tutulma esnasında. Bu enerji özellikle ilişkiler ve aile içi iletişim konularında sizi test edebilir. Mars tepki vermek ister. Satürn ise önce düşün sonra konuş der. Bu yüzden bu dönemde sözleriniz çok etkili olabilir. Hem iyileştirici hem de yıkıcı anlamda. Bu tutulma size dilini ustaca kullanmayı öğretiyor. Bir cümleyle köprü kurabilir ya da köprüleri yakabilirsiniz. Bu nedenle sezginizi öfkenizin önüne koyun lütfen. Ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile Kova Burcu'ndaki Retro Plüto arasında da bu tutulma esnasında üçgen açı var. Neptün ise her ikisine birden sekstil açı yapıyor. Bu kombinasyon bilgiyi güçle birleştirme enerjisini getiriyor. Artık sadece bilgi toplamak değil, anlamlı hale getirmek istiyorsunuz. Belki öğretmek, yazmak ya da paylaşmak istiyorsunuz. Ve evren sizi bu yönde destekliyor. Bu açılar sezgisel zekanızı da arttırır. Rüyalarınız, iç sesiniz, ilham anlarınız güçlü hale gelir. Artık sadece mantıkla değil, hissederek düşüneceksiniz. Aslan, Boğa, Yay burçlarında oluşan büyük bir üçgen var. Size vizyon, özgüven ve yön bulma enerjisi kazandırıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümü de bu üçgene dahil olmasıyla gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı ortaya çıkıyor. Bu kalıp artık size diyor ki artık küçük düşünme. Bir fikriniz, bir projeniz ya da bir hayaliniz varsa bu tutunma o hayali somut bir yöne dönüştürmenizi sağlayacak. Belki yazmaya başlarsınız, belki topluluk önünde konuşursunuz, belki de bir öğretici ya da rehber olarak ortaya çıkarsınız. Uçurtma enerjisi içsel bilgeliğinizi toplumsal katkıya dönüştürür. Yani artık sadece öğrenmek değil, öğretmek de zamanı.
Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik bir gergin açı yapıyor bu tutulma esnasında. Bu enerji özellikle iletişimde duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Bir yandan diplomatik davranmak istiyorsunuz ama diğer yandan duygularınız da kabarıyor. Bu tutulma size diyor ki gerçek zarafet duygularını bastırmak değil, bilinçle ifade etmektir. Bu açı aynı zamanda kısa yolculuklar, sözleşmeler veya anlaşmalarla ilgili beklenmedik gelişmeler de getirebilir. Karar verirken kalbinizi dinleyin, sadece mantığa yaslanmayın. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki Satürn arasında da bir üçgen açı var. Olumlu bir açı bu tutulma esnasında size özgüvenli yapı kurma gücü kazandırıyor. Bu açı düşüncelerinizi eyleme dönüştürmenizi sağlar. Belki eğitim alanında yeni bir adım, belki yazılı sözlü bir projede kalıcı bir başarı. Jüpiter diyor ki büyü, Satürn diyor ki ama temelden büyü. Yani hem genişlemek hem de sağlamlaşmak mümkün bu dönemde. Bu enerjiyle birlikte uzun vadeli bir fikriniz şimdi hayat bulabilir. Sevgili oğlaklar, bu balık tutulması size şunu söylüyor. Düşünceler, kelimeler kadere dönüşüyor. Artık konuşma biçiminiz, inançlarınız, fikirleriniz sizi dönüştürüyor. Sözlerinizin gücü hayatınızın yönünü belirleyecek. Tutulma size hem içsel hem dışsal iletişimde bir temizlik fırsatı sunuyor. Negatif düşünceleri geride bırakın ve kalpten gelen kelimelerle yeni bir yol açın. Bu tutulma sevgili oğlaklar zihninizin kapılarını aralıyor. Artık düşündüğünüz gibi konuşacak, konuştuğunuz gibi de yaşayacaksınız. Ve o anda fark edeceksiniz ki bilgelik sessizlikten değil, doğru sözcüklerden doğar. Mutlu, umutlu, huzurlu ve verimli bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar. Ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 07.19'da 4 derece 54 dakika Balık burcunda. Sevgili kovalar, 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için para, gelir, değer duygusu ve özsaygı alanında derin bir farkındalık getiriyor. Bu tutulma gerçek zenginlik ne sorusunu size yeniden sorduracak. Değer kavramını kökten değiştirebilir. Bu tutulma size diyor ki maddi güven, ruhsal güven olmadan kalıcı olmaz. Bir gelir kapısı kapanabilir, yeni biri açılabilir. Belki bir yatırımı sonlandıracak, belki kazanç biçiminizi değiştireceksiniz. Ama her durumda para ve güven konusundaki yaklaşımınız değişiyor. Artık sadece kazandığınız parayla değil, kendinize duyduğunuz saygıyla da değerleneceksiniz. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Bu ev para, gelir, sahip olduklarınız, öz değeriniz ve yaşam standartlarınızla ilgili. Bu tutulma artık gerçekten neye değer veriyorsunuz sorusunu önünüze koyacak. Bir süredir belki finansal alanda belirsizlik yaşadınız ya da emeğinizin karşılığını tam alamadınız. Şimdi evren size diyor ki eğer sen kendini değerli hissetmezsen dış dünyada seni o kadar görür. Bu dönem hem maddi hem manevi düzeyde öz saygınızı yeniden inşa etme zamanı. Kendinizi değersiz hissettiren iş, insan ya da durumlarla vedalaşacaksınız. Tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve ikizlerdeki Uranüs'le de kare açı yaparak gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşturacaklar. Bu açı maddi ve manevi değerleriniz arasında çatışmalar yaratabilir. Uranüs diyor ki artık özgürleş. Güneş ve Merkür ise ama sistemin içinde kal diyor. Bu etki iş ortamında değişim, yeni gelir kaynakları ya da beklenmedik giderleri gündeme getirebilir. Ancak unutmayın Uranüs burada sizi cezalandırmaz, sizi yeniler. Tutulma şöyle fısıldıyor. Para artık sadece bir araç. Gerçek servet bilgelikte ve yaratıcılıkta. Bu tutulma esnasında Mars ile Satürn arasında da bir kare açı var. Özellikle maddi sorumluluklar ve iş yüküyle ilgili stres yaratabilir. Belki çok çalışıyor ama yeterince kazanamıyorsunuz. Belki emek verdiğiniz bir konuda sabır sınavından geçiyorsunuz. Mars sizi harekete geçirmek ister ama Satürn der ki
Adım at ama önce planla. Bu dönemde finansal kararlarınızı aceleyle değil, stratejik biçimde alın. Çünkü bu kare iyi yönetilirse kalıcı başarıya dönüşür. Eğer bu süreçte emek verirseniz önümüzdeki yıl meyvelerini toplayacaksınız. Bu tutulma esnasında Uranüs ile Plüto arasında da bir üçgen açı var. Neptün ise bu ikiliye sekstil açı yapıyor. Bu kombinasyon size hem yenilikçi fikirlerle para kazanma hem de ruhsal temelleri sağlam bir sistem kurma potansiyeli sunuyor. Teknoloji, eğitim, iletişim, yaratıcılık gibi alanlardan gelir elde edebilirsiniz. Ama bu arada en önemli nokta şu: yaptığınız işi anlamla doldurmanız gerekiyor. Neptün diyor ki sadece para için değil, bir amaç için çalış. Plüto da ekliyor. O zaman gücün kalıcı olur. Bu tutulma finansal enerjinizi manevi bir hedefle hizalama zamanı. Gökyüzünde bir de büyük üçgen ve uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Aslan, Boğa ve Yay burçlarında oluşan büyük üçgen size istikrar, destek ve vizyon getiriyor. Kova burcundaki kuzey ay düğümünün de bu üçgene dahil olmasıyla gökyüzünde uçurtma açı kalıbı ortaya çıkıyor. Bu uçurtma enerjisi sizin için kaderi dönüştürücü bir fırsat taşıyor. Yani kendi değerini fark edersen dünya seni fark eder. Yeni bir iş fırsatı, bir yatırım ya da kendi projenizi kurmak gibi ihtimaller gündeme gelebilir ama bu sefer her şeyin merkezinde siz varsınız. Bu tutulma esnasında Venüs'te, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik bir gergin açı yapıyor. Bu enerji maddi ilişkiler, ortaklıklar ve değer alışverişinde karmaşa yaratabilir. Bir partnerle ya da iş ortağıyla para konuları gündeme gelebilir. Bu açı diyor ki duygularınızla finansal kararlarınızı karıştırmayın. Ancak aynı zamanda bu enerji yaratıcı gelir kaynaklarını da tetikleyebilir. Bir ilham, bir fikir, bir sanat veya teknoloji projesi sizi öne çıkarabilir. Venüs burada diyor ki parayı sadece kazanmayın, üretin. Bu tutulma esnasında Jüpiter ile Satürn arasında da bir üçgen açı var ve size istikrarlı büyüme ve uzun vadeli kazanç enerjisi getiriyor. Bu açı sabırla inşa edilen başarının sembolüdür. Bir yatırım, bir iş anlaşması veya finansal planlama bu dönemde çok önemli olabilir. Jüpiter sizi büyütür, Satürn ise kökler. Yani bu iki enerjinin birleşimi sizi kalıcı refaha götürebilir. Sevgili kovalar, bu balık tutulması size diyor ki gerçek zenginlik kendini ne kadar değerli hissettiğinle başlar. Artık para, statü ya da mülkler sizi tanımlamıyor. Sizi tanımlayan şey kendi emeğinize ve varlığınıza duyduğunuz saygı. Bu tutulma hem finansal hem duygusal güven alanınızı yeniden inşa ediyor. Korkuyla değil, özgüvenle kazanmaya başlıyorsunuz. Ve evren diyor ki artık kendi değerini bil, çünkü sen kendi kaderinin yatırımcısısın. Bu tutulma sevgili kovalar size parayı değil değeri öğretmeye geliyor. Artık kazancınız kendinize duyduğunuz inanç kadar büyüyecek ve o an anlayacaksınız ki zenginlik bir hesaptaki rakam değil, ruhta hissedilen doyumdur. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihinde Balık burcunda parçalı bir ay tutulmamız var. Sabah 7:19'da 4 derece 54 dakikada Balık burcunda. Sevgili balıklar, 28 Ağustos 2026'da kendi burcunuzda gerçekleşecek tam ay tutulması hayatınızda dev bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu sadece bir gökyüzü olayı değil, sizin için benliğin yeniden doğuşu. Bu tutulma artık kim olmak istiyorsunuz sorusunu kalbinizin tam ortasına bırakıyor. Hayatınızın bir perdesi kapanıyor ve siz artık aynı kişi olarak devam edemeyeceğinizi fark ediyorsunuz. Bu tutulma sizin hayatınızın merkezine yerleşiyor. Bir kapının kapanması, bir yenisinin açılması olabilir. Bırakmanız gerekenleri artık tutamayacaksınız. Çünkü evren sizi daha büyük bir vizyona hazırlıyor. Şimdi sahnede siz varsınız, tüm gözler üzerinizde ama bu kez kalbinizle uyumlu bir kimlikle parlayacaksınız. Tutulma size diyor ki artık eski siz yok, yeni siz, gerçek siz olarak doğuyor.
Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin birinci evinizde, yani benlik, kimlik, görünüm ve hayat yönü alanında gerçekleşiyor. Bu kişisel bir sıfırlanmadır. Bedeniniz, tarzınız, yaşam biçiminiz, ilişkileriniz hepsi dönüşümden geçiyor. Belki bir ilişki bitiyor, belki bir kariyer yön değiştiriyor, belki de içsel bir farkındalık sizi tamamen başka bir yola sokuyor. Bu tutulma artık kimsiniz sorusunun cevabını sizden ister. Ve bu cevabı sadece akılla değil, ruhunuzla vermeniz gerekir. Balık enerjisi burada diyor ki bırakın kontrolü, akış sizi doğru yöne götürecek. Bu tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le de kare açı yapıyor ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve aile içi dinamiklerde büyük bir zihinsel dönüşüm anlamına geliyor. Bir yandan ilişki içinde kim olduğunuzu tanımlamaya çalışıyorsunuz, diğer yandan Uranüs sizi özgürleşmeye çağırıyor. Bu enerji sizi ben ve biz arasında denge kurmaya zorluyor. Artık fedakarlık sınırını aşıyorsunuz. Evren bunu size gösterecek. Ama eğer içsel bütünlüğünüzü koruyabilirseniz bu tutulma sizi olağanüstü bir özgürlük noktasına taşır. Tutulma esnasında Mars ile Satürn arasında da bir kare açı var. Özellikle finansal güven, özgüven ve kişisel sınırlar konusunda sizi test edebilir. Bir yandan kendinizi ifade etmek istiyorsunuz ama diğer yandan da ya yeterli değilsem korkusu öne çıkabilir. Mars diyor ki içindeki çocuk artık cesur olmalı. Satürn diyor ki ama olgun bir disiplinle. Bu nedenle bu dönemde kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Bu kare sizi güçlendiren bir sınavdır. Her ne kadar baskı hissetseniz de sonunda özgüveniniz kalıcı bir temel bulacaktır. Bu tutulma esnasında Uranüs ile Plüto arasında da bir üçgen açı var. Neptün ise her ikisine seksil açı yapıyor. Bu kombinasyon sizin için derin bir bilinç uyanışı anlamına gelir. Rüyalarınız, sezgileriniz, iç sesiniz olağanüstü bir güç kazanıyor. Birçoğunuz bu dönemde adeta ben bu hayatı neden yaşıyorum sorusunun cevabını bulacaksınız. Uranüs zihni aydınlatır, Plüto ruhu dönüştürür, Neptün ise kalbi yumuşatır. Bu üçlü birleştiğinde ruhsal yeniden doğuş kaçınılmaz olur. Bu tutulma sadece dışsal değil, içsel bir devrim yaratıyor sizde. Artık olaylara farklı bir gözle bakacaksınız, sezgisel, derin ve bilgece. Ve gökyüzünde büyük bir üçgen de var. Ayrıca uçurtma kalıbı da var. Aslan, Boğa ve Yay burçlarında oluşan büyük üçgen sizi yaratıcılık, ifade gücü ve amaç duygusu konusunda destekliyor. Kova burcundaki kuzey ay düğümünde bu denkleme dahil olmasıyla gökyüzünde uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu enerji kaderin sizi ileriye taşıdığına işaret ediyor. Hayatınızda yepyeni bir yön açılıyor. Belki kendi işinizi kuruyorsunuz, belki bir hayalinizi somut hale getiriyorsunuz. Bu uçurtma kalıbı size diyor ki artık geçmişin hikayesini bırak ve kendi destanını yaz. Bu tutulma sizi kurban rolünden çıkarıp yaratıcı bir güce dönüştürüyor. Artık kendi kaderinizin yazarı sizsiniz. Bu tutulma esnasında Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik bir gergin açı yapıyor. Bu enerji özellikle ilişkilerde duygusal karışıklıklara işaret edebilir. Bir yandan yakınlık ve derin bağ istiyorsunuz ama diğer yandan özgürlük ve nefes alma ihtiyacınız artıyor. Bu açı size şunu söylüyor: gerçek sevgi özgürlükle çelişmez, onu büyütür. Bu dönemde bazı ilişkiler bitebilir, bazıları ise tamamen yeni bir biçim alabilir. Ancak her durumda duygusal bağımlılıklar çözülürken gerçek sevgi yeniden tanımlanacak. Tutulma esnasında Jüpiter ile Satürn arasında da bir üçgen açı var. Size sağlam bir yeniden doğuş zemini sunuyor. Bir yandan büyümek, yeni deneyimlere atılmak istiyorsunuz. Diğer yandan Satürn sizi disipline davet ediyor. Bu açı size dengeyi öğretiyor. Hayallerine inan ama temelleri sağlam kur diyor. Bu enerjiyle birlikte tutulmadan sonra hayatınız çok daha düzenli, üretken ve istikrarlı bir hal alabilir. Artık sezgilerinizle ilerliyor ama ayaklarınızla da yere basıyorsunuz. Sevgili balıklar, bu tutulma sizin için yeniden doğuş enerjisidir. Artık eski siz, eski hayat, eski inançlar geride kalıyor.
Tutulma size şunu söylüyor. Artık kalbinin çağrısına kulak ver. Gerçek yönün orada. Bu dönemde yaşanan her bitiş daha saf, daha bilge, daha özgün bir başlangıca hizmet ediyor olacak. Sevgili balıklar olarak sizler duyguların, sezginin ve sonsuzluğun burcusunuz zaten ve şimdi o sonsuzluk enerjisini bilinçli bir yaşam vizyonuna dönüştürüyorsunuz. Bu tutulma sevgili balıklar size kendi kaderinizi elinize alma cesareti veriyor. Artık geçmişin sislerinden çıkıyorsunuz, kendi ışığınızla parlıyorsunuz ve o an anlayacaksınız ki bu sefer sadece bir döngü bitmiyor, siz yeniden doğuyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.